Bir küçük obadan Cihan İmparatorluğu'na giden yolu açan Osman Gazi'nin en güçlü 10 Alpini daha yakından tanıyalım. Kuruluşun arslanı Turgut Bey. Turgut Bey uzun süren hayatıyla öne çıkar. Bazı kaynaklarda 124 yıl yaşam sürdüğü belirtilir. Bu anlamda Turgut Bey hem Ertuğrul Gazi hem Osman Bey ve hem de oğlu Orhan Bey ile birlikte savaşmıştır. Osmanlı kroniklerine göre 1299 yılında Osman Bey ile Yarıhisar fethine katılan Turgut Alp, Osman Bey'in emriyle bölgenin en güçlü tekfurluğu olan Anglekoma yani İnegöl'ün fethini gerçekleştirmiştir. Fetihten sonra Osman Bey İnegöl ve civarının idaresini yurtluk olarak Turgut Bey'e bırakmıştır. Aşık Paşazade ve Neşri gibi ilk dönem Osmanlı tarihçileri eserlerinde İnegöl ve çevresinin ismini Turguteli olarak anmışlardır. Kuruluş dönemindeki hemen her savaşa ve fethe katılan Turgut Bey, Orhan Bey döneminde de at üstünden inmemiştir. Orhan Bey ile birlikte Atronos yani Orhaneli fethinde de Köse Mihal ile beraber bulunmuştur. İlerleyen yaşına karşın Bursa'nın fethine de katıldığı tarihi kaynaklarda yer alır. Yaşlılık döneminde Keşiş Dağı eteklerinde yaşam süren önemli evliyalardan ve Osmanlı'nın manevi mimarlarından Geyikli Baba'ya intisap etmiş ve Alperenlikten dervişliğe geçmiştir. 1335 yılına kadar yaşadığı kabul edilen Turgut Bey'in kabri ve türbesi ise İnegöl'e bağlı olan ve kendi ismiyle anılan Turgut Alp köyünde bulunmaktadır. Konurapa Fatih Konur Alp. Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinin efsanevi alplerinden biri olan Konur Alp, kuruluş tarihine kahramanlıkları ve başarıları ile geçmiş ilk dönem komutanlarından biridir. Bu anlamda 1300 yılından başlayarak Bizanslara karşı mücadeleye girişen Osman Bey'in en yakınında bulunan silah arkadaşlarından biri de Konur Alp olmuştur. Orhan Bey döneminde de Karadeniz'e doğru akınlarda bulunan Konur Alp, kendi adına ithafen Konurapa olarak anılan bölgenin de fatihidir. Yine Abdurrahman Gazi ile birlikte Aydos Kalesi'nin de fethine katılmıştır. Osmanlı tarihi açısından büyük önem taşıyan Bursa'nın ele geçirilmesi esnasında da Konur Alp büyük kahramanlıklara imza atmıştır. Bursa'nın fethinden sonra 1328 yılında hayatını kaybeden Konur Alp'in mezarı Düzce'nin Konur Alp mahallesinde bulunur. Yine Söğüt'te bulunan türbede de makamı yer alır. Kuruluşun büyük komutanı Akçakoca. Osman Bey'in büyük komutanı ve Orhan Bey'in lalası olan Akçakoca, İzmit, Kandıra ve Sapanca bölgelerinin fatihidir ve Turgut Bey ile Konur Alp gibi bir oba beyidir. Samandıra bölgesi Osman Bey tarafından kendisine yurtluk olarak verilmiştir. İzmit'ten Üsküdar'a kadar olan bölgenin fethedilmesinde Abdurrahman Gazi ile birlikte büyük rol oynayan Akçakoca, Orhan Bey ile birlikte Bursa fethine de katılmıştır. Bölgede o kadar derin izler bırakmıştır ki İzmit'in Akçakoca Bey'e hitafen Kocaeli adı verilmiş, Düzce'ye bağlı olan Akçakoca ilçesi de adını bu büyük komutandan almıştır. Yine Kandıra yakınında bulunan Akçaköy'de onun ismiyle anılır. 1328 yılında hayatı gözlerini yuman Akçakoca Bey'in türbesi de Türk töresine göre otağının bulunduğu yer olan Kocaeli'ne bağlı Kandıra Babaköy tepesindedir. Akıncıların atası Gazi Köse Mihal. Osman Bey'in sadık dostluğu ve Akıncıların atası Gazi Köse Mihal yani Mihail Koses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun Hudut kalebeylerinden olup İnhisar ile Mihal Gazi nahiyeleri arasında bulunan Hadrianu yani Harbankaya tekfurluğunu yapan bir Bizans soylusudur. Tekfurluğu döneminde Osman Bey ile yakın ilişkiler kuran Mihail Koses zaman içerisinde İslamiyet'e ısınmış ve Osman Bey'in teklifiyle Müslümanlığı seçerek Abdullah adını almıştır. Osman Bey'in en vefalı dostlarından biri olan Gazi Köse Mihal, kuruluş döneminde önce Osman Bey ile sonrasında da Orhan Bey ile beraber kılıç sallamıştır. Orhan Bey döneminde Adronos yani Orhaneli ve Bursa gibi önemli fetihlere katılan Köse Mihal, 1328 yılında hayatını kaybetmiştir. Türbesi ise İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de bulunmaktadır. Eskişehir'e bağlı Mihal Gazi ilçesi de adını bu büyük kahramandan alır. Gazi Köse Mihal, Osmanlı'nın en seçkin birliği olan Akıncıların kurulmasını sağlamış ve ilk Akıncı Beyi olmuştur. Yine kendi soyundan gelen Mihal oğulları da hep Akıncı Beyi olarak Osmanlı Devleti'ne hizmet vermişlerdir. Gaza Bey Samsa Çavuş. Osman Bey'in gaza arkadaşı olan Samsa Çavuş, kuruluş döneminin önemli harplerindendir ve kendisi de bir oba beyidir. Samsa Çavuş'un doğum tarihine ve yerine ilişkin bir bilgi bulunmaz. Osmanlılar'da Çavuş lakabını kullanan ilk kişi olan Samsa Çavuş, kendi obasıyla birlikte Söğüt'e gelmiş ve daha sonra Mudurnu taraflarına yerleşmiştir. Bu bölgede Bizans sınırını ve özellikle İznik Kalesi'ni gözetleme görevini üstlenen Samsa Çavuş, Osman Gazi'nin bölgeye yaptığı akınlarda ona mihmandarlık ve gaza arkadaşlığı yapmıştır.
Bu kapsamda Osman Bey'in 1290 yıllarında gerçekleştirdiği Sorgun ve Sarıkaya seferlerinde Samsa Çavuş Osman Gazi'nin yanında yer almıştır. Yine 1305 yılında Osman Gazi'nin Sakarya yöresine yaptığı seferde de kendisini karşılamış, Çadırlı, Lefke ve Mekece kalelerinin fethine katılmıştır. Osman Gazi döneminde olduğu gibi Orhan Bey döneminde de birçok fethe katılan Samsa Çavuş, Karatekin Kalesi'nin fethinde bulunmuş ve Plekanon Muharebesi'nde de Orhan Bey'in yanında yer almıştır. Ömrünü gaza ve fetihler yanında Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra hayata gözlerini yummuştur. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacı Musalar köyünde bulunmaktadır. Aydos Fatih Gazi Abdurrahman 6 asır dünyaya adaletle hükmeten bir devletin kuruluş dönemine damga vuran namlı alplerden birisi de Abdurrahman Gazi'dir. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmeyen Abdurrahman Gazi'nin ismine ilk olarak Ertuğrul Bey döneminde rastlarız. Özellikle Osman Bey döneminden başlayarak Akçakoca, Konuralp ve Gazi Abdurrahman, İzmit, Sakarya ve civar yöresinin önemli tüm kalelerini tek tek fethetmişlerdir. Osman Gazi devleti oğlu Orhan'a emanet ederken bu namlı alpler de Orhan Bey ile birlikte hareket etmişlerdir. Bursa fethine kadar Bizans sınırında uçbeyi olan Abdurrahman Gazi, Konuralp ile birlikte ünlü Aydos Kalesi'ni de ele geçirmişlerdir. Abdurrahman Gazi 1329 senesinde hayata gözlerini yummuştur. Eskişehir yakınında kendi adı ile anılan bir yerleşim merkezi bulunan Abdurrahman Gazi'nin mezarı ise Samandıra'da Abdurrahman Gazi mahallesinde bulunur. İnönü Kalesi Komutanı Aykut Alp. Aykut Alp, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Osman Bey'in en yakınında bulunan alplerinden ve komutanlarından biri olmuştur. Yapılan fetihlerin neredeyse tamamına katılan Aykut Alp'e Osman Gazi tarafından İnönü Kalesi'nin idaresi verilmiştir. Uzun bir süre bu kalenin mimarisi ve idaresiyle uğraşan Aykut Alp yapılan gaza ve savaşlara da katılmıştır. Osman Bey'den sonra Orhan Bey döneminde de gördüğümüz Aykut Alp, İzmit'in fethinde de bulunmuştur. Aykut Alp'in soyundan gelenler de Osmanlı Devleti'nde önemli görevlere getirilmişlerdir. Efsanevi komutan Kara Ali de Aykut Alp'in oğludur. Arslanları dize getiren Kara Ali Alp. Osmanlı'nın kuruluş döneminde adı sık geçen ve arslanları dahi dize getiren Alp olarak ünlenen Kara Ali Alp, Osman Bey'in en sadık dostlarından Aykut Alp'in oğludur ve cesaretinden dolayı Kara lakabı ile ünlenmiştir. Osman Bey'in devleti ilan etmesinden sonra Sakarya seferinde ve Kite Kalesi'nin fethinde büyük kahramanlıklar göstermiştir. 1305 yılında başlayan Sakarya seferi esnasında Lefke, Mekece, Çadırlı ve Geyve fetihlerine katılan Kara Ali Alp, Yanıkçıhisar, Yenikale, Kite Tekfurluğu'na bağlı Alyos Adası ile Tekfir Pınarı'nı zapt eden komutandır. Osman Bey bu başarılarından dolayı Tekfir Pınarı bölgesini tımar olarak Kara Ali Alp'e vermiştir. Orhan Gazi döneminde de daima ön saflarda yer alan Kara Ali Alp, Erike Kalesi'nin fethiyle görevlendirilmiş ve ağır yaralanmasına karşın bu görevi başarıyla tamamlamıştır. Kara Ali Alp, Orhan Gazi ile birlikte Plekanon Savaşı'na da katılmıştır. Orhan Gazi döneminde Rumeli fatihleri arasında yer alan Vezirlik ve Beylerbeyliği unvanlarının birlikte verildiği ilk komutan olan Kara Timurtaş Paşa da Kara Ali Alp'in oğludur. Osman Gazi'nin yoldaşı Saltuk Alp. Saltuk Alp hakkındaki tarihi bilgiler sınırlıdır ve kendisinin sürekli Osman Gazi'nin yanında bulunduğu kabul edilir. Saltuk Alp'in doğum ve ölüm tarihlerine ilişkin herhangi bir tarihi kayıt bulunmaz, ancak kendisinin Osman Gazi'nin ölümü sırasında yanında bulunduğu ve Bursa fethine katıldığı bilinir. Ayrıca Osman Gazi'nin Saltuk Alp'i bir dönem oğlu Orhan Bey'in yanında görevlendirdiği Aşık Paşazade tarihinde yer alır. Orhan Gazi Karacahisar Bey'i iken Saltuk Alp onun yanındadır ve Çavdarlı Tatarları ile yapılan Oynaşhisar Muharebesi'nde de bulunmuştur. Saltuk Alp'in Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki kabri ise makamıdır. Yarhisar Komutanı Hasan Alp. Osman Gazi'nin en ünlü alpleri arasında yer alan Hasan Alp, kuruluş döneminin ilk fetihlerinde aktif olarak rol almıştır. Kahraman ve gözü kara bir komutan olan Hasan Alp'e Yarhisar ve bölgesi Osman Gazi tarafından yurtluk olarak verilmiştir. Osman Gazi'nin istişare meclisi üyesi de olan Hasan Alp'in ölüm tarihine ilişkin bir bilgi ise bulunmaz. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.